Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle daha sizlerle birlikteyiz. Bu tarifin farklı bir özelliği var arkadaşlar. Çünkü ben bu tarifi daha evvel yazmadım, hazırlamadım, planlamadım. Bu videom tamamen doğaçlama bir videodur. Videoyu çekerken o an karar verdim. Ne yapabilirim, nasıl örebilirim? Hatta biraz da size videomda tiyolar verdim. Nasıl karar verip ördüğümle ilgili. Videomda hepsini bulacaksınız. Yeni teknikler öğreneceğiz yine. Bu videomda Noel Baba öreceğiz arkadaşlar. Noel Baba'nın kafası elimde çünkü gün ancak kafayı örmeye yetti. Kafayı ördüm ve hemen sıcak sıcak videoyu sizlerle paylaştım. Ve neden bu şekilde yarım paylaştığımı da anlatayım. Bana fikir vermenizi bekliyorum arkadaşlar. Videomun yorumlarında Noel Baba'nın devamında neler örebilirim, neler ekleyebilirim? Bana yorumlarda belirtirseniz bir sonraki çekeceğim videoda sizlerden gelen önerilere göre planlayacağım. Pattern'i o yönde yönlendireceğim. Yine videoyu çekerken pattern'i yazacağım arkadaşlar. Bu videomuzda kafayı öreceğiz, burun öreceğiz, 12 milimetre gözler takacağız. Şapkayı örmeyeceğiz. Şapkayı bir sonraki videomda anlatacağım size. Çünkü gün ancak Noel Baba'nın kafasını örmeye ve sakalını yapıp takmaya, burnunu örmeye yetti arkadaşlar. Yeni videomda da Noel Baba'yı örerek diğer parçalarını tamamlayarak devam edeceğiz. Sakallarını biraz uzun bıraktım. Siz kesebilirsiniz, daha da kısaltabilirsiniz. Bacak örmeyi düşünüyorum. Şöyle yeşil beyaz çizgili ince pantolon örmeyi düşünüyorum. Kırmızı da çoraplar örmek gibi bir fikrim var. Siz ne diyorsunuz? Sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Ten rengi iple gövde örerek çalışmamıza başlayacağız. Şimdi sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi minik ipliği tutuyorum, çekiyorum. Spiral öreceğiz. Bir işaret kullanalım. Sıra 2. Şimdi arkadaşlar her zincirin içine bir tane arttırma. Yani her zincirin içine 2 tane sık iğne öreceğiz. Toplam 6 tane arttırma yapmanız gerekiyor. 1 2 5. arttırmam 1 2 1 2. Bu sırada arkadaşlar toplam 12 adet sık iğne olmalı. Sıra 3. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane arttırıyorum. 2 sık iğne. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 bir sık iğne, bir arttırma. 1 2 2 sık iğne, 1 2 bir tane arttırma. 1 2 bir sık iğne, bir tane arttırma. 1 2. Bu sıramızda arkadaşlar toplam 17 adet sık iğne olmalı. Geliyoruz 4. sıramıza. 3 sık iğne, 1 2 3 bir tane arttırma. 1 2 3 sık iğne, 1 2 3 bir arttırma. 1 2 3 sık iğne, 1 2 3 bir tane arttırma. 1 2 3 sık iğne, 1
2, 3, bir tane arttırma. 1, 2. Sondaki zincirin içine de bir tane sık iğne örüyorum. Bu sırada arkadaşlar toplam 21 adet sık iğne olmalı. Şimdi 5. sırayı öreceğiz. 6 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 6 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttıracağım. 1, 2. 6 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırıyorum. 1, 2. Bu sıramızda da toplam arkadaşlar 24 tane sık iğne olmalı. Sıra 6. 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2. 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane arttıracağım. 1, 2. Yine 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bir tane arttırıyorsunuz. 1, 2. 4 tane sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar. 2, 3, 4. Bu sıramızda da toplam 27 adet sık iğne olmalı. Şimdi geliyoruz 7. sıramıza. 8 tane sık iğne öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane arttırıyorum. 1, 2. Şimdi 8 sık iğne bir arttırma arkadaşlar. Bu grubu tekrarlıyorsunuz. 2 tane daha örüyorsunuz bu gruptan. Sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 5 tane sık iğne örüyorsunuz. Bir tane arttırıyorsunuz arkadaşlar. Bu grubu tekrarlayacağız. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 5 sık iğne bir arttırma, 5 sık iğne bir arttırma tekrarlayacaksınız. Bu sırada toplam 35 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 6 sık iğne öreceğiz. Bir tane arttırıyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 40 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 7 sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bu grubu arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 45 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramız 8 sık iğne örüyorsunuz. Bir tane arttırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 8 sık iğne bir arttırma olarak. Sırada toplam 50 adet sık iğne olmalı. Bu bölüm montaj sırasında kesildiği için arkadaşlar bu şekilde çekmek durumunda kaldım. Yeni sıramızda 9 sık iğne örüyorsunuz. Bir tane arttırıyorsunuz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Sırada toplam 55 adet sık iğne olmalı. Ben örülmüş halini gösteriyorum size. Bakın son arttırmalardan sonra 10 sıra örmeniz gerekiyor. 10 sıra, her sırada
55 adet sık iğne olacak şekilde örüyorsunuz. 10 sıra sonra buluşuyoruz. 10 sıra çalışmanızı tamamladıktan sonra da bakın bu son zincirin içinden siyah ipliği bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada zincirin dışına öreceğiz. Bakın bu zincirlerin dış tarafını örüyorsunuz. Bu şekilde sık iğne örüyoruz. Düz, arttırma, eksiltme yok. Sıra sonuna kadar arkadaşlar 55 adet sık iğne örelim. Evet, 55. sık iğneyi de ördüm arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne yapıyoruz? 2 sıra daha siyahla öreceğiz. 2 sıra daha, her sırada 55 tane sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, 3 sıra örgümüzü ördükten sonra arkadaşlar burada ipliği bir zincir çekeceğiz ve kısa kesiyoruz. Şimdi kırmızı iplik bağlayarak çalışmamıza devam edeceğiz. Kırmızı ipliği bağladıktan sonra arkadaşlar bakın son zincirin içine bağladım. Şimdi zincirin içine ve arka taraftaki ilmeğin üstüne örüyorsunuz. Bakın zincirin içine, arka taraftaki ilmeğin üstüne örmelisiniz. Bu birinci sıramız. Bu sırada dahil arkadaşlar 8 sıra kırmızı öreceğiz. İlk sırayı zincirin içine arka tarafı örüyorsunuz. Ondan sonraki 7 sırayı düz öreceksiniz. 55 adet sık iğne olacak şekilde her sırada örüyorsunuz ve buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, 8 sıra çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Birinci sırada zincirin içine ve arka taraftaki ilmeğin üstüne örmüştük. Bu bir. Üstüne 7 sıra daha örmüş olmalısınız. Yani toplam 8 sıra kırmızıyla ördük arkadaşlar. Şimdi yeni sıramızda arkadaşlar bir tane sık iğne öreceğiz. Bir tane arttırıyoruz. Ve bunu tekrar ederek sıra sonuna kadar öreceğiz. Bir sık iğne bir arttırma, bir sık iğne bir arttırma tekrarlayarak sıra sonuna kadar örüyorsunuz arkadaşlar. Sıra sonunda buluşuyoruz. Bir sık iğne ile bitmiş olması gerekiyor. Bir sık iğne bir arttırma, bir sık iğne bir arttırma ve bir sık iğne. Şimdi yeni sıramızda tam tersini yapacağız. Bir sık iğne örüyorsunuz. Bir tane azaltıyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma. Tekrarlıyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma tekrarlayarak sıra sonuna kadar örüyorsunuz arkadaşlar. Sırada toplam 55 adet sık iğne olacak. Çalışalım. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sırayı tamamlıyorum. Yine bir sık iğne ile bitirmiş olmalısınız. Şimdi bundan sonra arkadaşlar azaltmalara geçeceğiz. Yeni sıramızda 9 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane azaltıyorum. 9 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrar ediyorsunuz. Sırada toplam 50 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 8 sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada arkadaşlar toplam 45 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramız 7 sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Bu grubu arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 40 adet sık iğne olmalı. Arkadaşlar gözleri de takmayı unutmayalım. Kapatmadan önce zor olur çünkü kapattıktan sonra takmak. Şimdi gözleri şuradan saydığınız zaman 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıraya aralarında da bu delikleri sayacaksınız. Şöyle 8 tane
delik bırakmış olmanız gerekiyor. 8 tane boş delik olacak arada. Gözleri takıyorsunuz. Şimdi örgümüze devam ediyoruz. Yeni sıramızda 6 sık iğne, bir azaltma örüyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Sırada toplam 35 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 5 tane sık iğne örüyorsunuz. Bir tane azaltıyorsunuz. Bu grubu arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 30 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 4 tane sık iğne örüyorsunuz. Bir tane azaltıyoruz. Bu grubu arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 25 adet sık iğne olmalı. Arkadaşlar içine güzelce elyafla dolduruyoruz. Evet, içine doldurduğunuz zaman görüntünün böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yeni sıramızda 3 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Bu grubu da sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 20 adet sık iğne olmalı. Sıramızdayız. 2 sık iğne örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 15 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızda bir sık iğne örüyoruz, bir azaltıyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 10 adet sık iğne olmalı. Evet, son sıramıza geliyoruz arkadaşlar. Son sıramızda da toplam 5 tane azaltma yapacağız. Ve bu deliği kapatıyoruz artık. Bu birinci azaltmam. Şu şekilde. 4 tane daha azaltıyorsunuz. Deliği kapatıyoruz. Çalışmanız bittikten sonra da arkadaşlar şöyle iğneyle burayı büzerek kapatırsınız ki bu delik kapansın, gözükmesin. Şöyle dikerek burayı büzersiniz. İpliği de burada düğümleyip iç tarafta keserek, kısa keserek saklıyoruz. Evet, çalışmanızın şekli arkadaşlar böyle olmalı. Şimdi buraya kocaman bir burun öreceğim. Aslında itiraf etmeliyim ki size bu tarifi ben daha önce yazmadım. Elimde yazılı hazır bir tarif yok. Hiçbir yere bakmıyorum. Yani şu an videoyu çekerken baktıkça aklıma geldikçe neler yapabilirim düşünüyorum. Ve doğaçlama olarak şu an örüyorum. Bunu da size itiraf etmek istiyorum. Aslında bir canlı yayında yapmayı düşünüyorum. Canlı yayında ortak karar vereceğimiz bir çalışmayı karşılıklı sizlerin de önerilerinizle canlı yayında doğaçlama olarak örmeyi de düşünüyorum. Böyle planlarım da var açıkçası. Şimdi oyuncağa baktığım zaman arkadaşlar gözlerimiz tamam, gövde tamam. Şimdi burada bir eksik var. Buraya kocaman bir burun yapalım diyorum. Şimdi onu öreceğim. Şimdi ten rengi iplikle sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İpliği çekiyorum, sıkıştırıyorum, spiral öreceğim. İkinci sırada her zincirin içine bir tane arttırma örüyorum. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam, yani her zincirin içine 2 tane sık iğne örüyorum. Dördüncü arttırmam, beşinci arttırmam, altıncı arttırmam. Bu sırada toplam 12 adet sık iğnemiz olmalı. Şimdi işaret kullanalım. Sıra başını kaybetmeyelim. Sıra 3. Bir sık iğne öreceğim. Bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttırma örüyoruz.
Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olacağız. 2, 1 sık iğne, 1 arttırma. Evet, toplam 18 tane sık iğne ördüm. 4. sıraya geldiğimde şöyle yapacağım. Oyuncağı alacağım, ölçeceğim arkadaşlar. Bazen soruyorsunuz ya nasıl tarif çıkarıyorsunuz diye. Şimdi burnu şöyle tombul bir burun yapmak istiyorum. Şurayı dolduracak şekilde. Şöyle uzunlamasını öreyim diye düşündüm. Şimdi şöyle burada bir ölçersem yaklaşık bir 5 sıra örmem gerekiyor. Şimdi 5 sıra düz öreceğim. Yani 5 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 5 sıra sonra buluşalım. Evet, 5 sıra örgümü ördükten sonra şimdi azaltacağım. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltacağım. Bir sık iğne, bir azaltma. Tekrarlayacağım sıra sonuna kadar. Bir sık iğne, bir azaltma. Sırada arkadaşlar toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalıyız. Sıra sonuna kadar tekrarlayalım. İçini de elyafla dolduralım. Şimdi son sıraya geliyoruz. Son sırada toplam 6 tane azaltma yapacağız arkadaşlar. Azaltacağız ve burayı kapatacağız. Siz de azaltın. Çalışmanız bittiğinde ipliği biraz uzun bırakın. Büzerek deliği kapatacağız. Ve sonra bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Evet, çalışmamız böyle. Şimdi dediğim gibi burayı şöyle büzerek kapatacağız ki güzel gözüksün. Bu delik yok olsun. Şöyle dikiyorum buradan. Sonra şöyle içeriden bir geçirirsiniz. Burnunu dikeceğimiz için şöyle alttan bir yerden çıkartıyorum. Şimdi bu burun olsun. Aslında ilk başta gözleri takarken mesafeyi öyle tahmini ayarladım. Tahmini taktım. Daha burnu nasıl yapacağıma karar vermemiştim. Hani gözleri takayım, daha sonra burnu hesaplar örerim diye düşündüm. Şöyle kocaman bir burun buraya dikeceğim. Yani öyle çok fazla dikişte yapmanıza gerek yok aslında. Birkaç noktadan tuttursanız yeterli. Şöyle gözlerin şu hizasına en son tutturun. Daha yukarı çıkmayın. Şöyle güzelce buraya yerleştireceğim. Buna da şu an karar verdim mesela. Yani böyle yapacağım belli değildi. Önceden bir plan yapmamıştım. Şimdi bunu da buraya güzelce bir dikelim. Aşağıya doğru inmeye başladım. Şimdi bakın böyle yamuk oluyor bazen. Şunu düzeltmeniz gerekiyor. Dikerken elinizle düzelteceksiniz. Siz çalışırken bu düzeltmeleri yaparsınız arkadaşlar. Ay çok şirin oldu. Şimdi şuradan da tutturacağım. Büyük burunlu olursa daha güzel olur diye düşündüm. Evet, burnumuz hazır. Şöyle. İpliği şimdi burada arkadaşlar tutturalım. Düğümleyelim ve iç tarafta saklayalım. Şimdi burnu da diktiğimize göre ne yapmamız gerekiyor? Sakal. Sakalsız bir Noel Baba olmaz. Nasıl sakal yapabilirim? En kolay nasıl yapabilirim onu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de zorlanmayın. Çok uğraşmayın istiyorum. Böyle ipler sarkıtacağım. İp sarkıtarak yapmayı tercih ediyorum. Şimdi beyaz iplikle, ince bir beyaz iplikle mesafeyi ölçeceğim. Şimdi buradan buraya kadar yani buradan şu uzunlukta buraya kadar şöyle takmak istiyorum. Şöyle takacağım. Zincir çekeceğim. Zincir çekerek ölçeceğim. Kaç zincir çekeceğimi de bilmiyorum. Şimdi zinciri çekeceğiz ve birlikte ölçeceğiz bakalım kaç zincirmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bir bakalım 25 tane nereye geldi? Geldi mi? Yani biraz oldu. Biraz daha uzun olsun. Şuraya kadar gelsin. 5 tane çekelim. Şimdi bu ipi arkadaşlar dikiş payı bırakalım. Çünkü bunu da buraya dikeceğimiz için sonra şöyle uzun bir ip bırakalım diyorum. Dikmek için bize gerekli olacak. Şöyle bıraktım. Umarım yeterli olur dikmeye. Şimdi bunu buradan çekeceğim. Çektim. Şimdi bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Bu zincirlerin her birinin içine şöyle uzun uzun ipler takacağım. Bu da böyle sakal gibi olacak. Buraya takacağım. Hangi ipi kullanacağım? Bu değişik bir ip arkadaşlar. Bakın size yeni bir iple tanıştırmak istiyorum. Belki birçoğunuz bu ipi biliyor. Softy bir ip. Markası da videomun açıklama kısmında yazıyor. Oraya bir göz atın. Her yerde bulabilirsiniz. Türkiye'de üretilen bir ip zaten. Elinizde böyle bir ip yoksa beyaz ip, daha soft, yumuşak bir beyaz ip de kullanabilirsiniz. Bakın benim ördüğüm iplik bu. Ben koton iple ördüm. İpim bu koton ip. Böyle daha yumuşak ipler var. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Daha yumuşak gözüken beyaz ipler de var. Bu tarz bir ip de kullanabilirsiniz sakal yapmak için. Bunlar da yumuşak duruyor. Ama örnekteki gibi, yani benim çalışmam gibi olmasını istiyorsanız da şöyle softy bir ip kullanabilirsiniz. Yumuşak bir ip. Şimdi ne kadar ip kullanacağım onu ölçeceğim. Çünkü o uzunlukta birçok parça kesmem gerekecek. Şimdi eğer ben bu sakalı buraya takarsam, şimdi bakın böyle buraya takarsam ne kadar uzunlukta sakal yapmak istiyorum. Aslında bu zevkinize kalmış. Yani istediğiniz uzunlukta sakal yapabilirsiniz. Uzun da yapabilirsiniz, kısa da yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya göre ölçeceğim. Buraya göre ölçmeyeceğim. Şimdi buraya göre ölçersem, şimdi bakın kaç santim sakal yapalım? Hani 3 santim de olabilir aslında. Şöyle biraz kırmızı gözükür en azından. 4 çok uzun olacaktır. Çok uzun değil mi? Ya da 4 yapalım. Uzun olursa en azından keseriz. Kısayı uzatmak zor ama uzunu kesmek kolay. Yani burada bir 4 santim yaparsak yeterli bence. Şöyle takacağımız zaman da şöyle gözükecek 4 santim. Yukarı doğru gidecek. Şimdi şöyle 4 santim demek 8 santim demek aslında. Çünkü ipi buraya katlayıp takacağım için 8 santim ipe ihtiyacım var. Bir de buraya tığla tutturacağımı düşünürsem yarım santim de oradan gelsin. 8,5 santim. Yani 8,5 uzunluğunda ipler benim için yeterli olacak. Şöyle bir ölçeceğim 8,5 santimi. Biraz da uzun yapın. Hata payı bırakalım. 9 santim. 9 santim şurası. Şöyle alıyorum. Şimdi 9 santime saracağım. Bir kağıda da sarabilirsiniz. Herhangi bir sert maddeye de sarabilirsiniz. Ben şu an bir parça bulacağım, bunu saracağım. 9 santimlik ipler elde edeceğim. Ve sardım. Şimdi bakın ipleri şöyle yapacaksınız. Şuradan bir kere keseceğiz. Ayırdık ana ipten. Şurada ipleri kesiyorum. Bakın burada hop hepsini kesiyorum. Şuradan da keselim. İplerimiz hazır. Bakın ipler tamam. İpleri nasıl takacaksınız? Şimdi bakın bunu alıyorsunuz. Bir tane daha alıyorsunuz. İki. Şöyle 2 tane ipi aynı uzunlukta alıyorsunuz. Ortadan ikiye katlıyorsunuz. Alıyorsunuz zinciri. Tığı da alıyorsunuz arkadaşlar. Burada zincirin içinden tığı geçiriyorsunuz. Bakın zincirin içinden tığı geçiriyorum. Şu ikisini tutuyorum ortasından. Şuradan alıyorum.
Şimdi bu ikisini birden bunun içinden geçireceğim. Sonra burada bir tane daha hop şöyle düğüm atacağım. Evet. Sakalımızın birincisini takmış olduk. Gösterdiğim gibi her zincirin içine 2 takacaksınız bunları arkadaşlar. İpleri takıyoruz. 2 takalım. Bütün bunun üstüne dolduralım. Evet, hepsini ipin üstüne taktım arkadaşlar. Bakın ipimiz de gözüküyor. Düzgün şekilde takarsanız sizin ipiniz de gözükecektir. Bu ana zinciri çektiğiniz ipiniz gözükecektir. Düzgün bir şekilde takmaya dikkat edin. Yani ipi takarken önünüzde düz tutun. Zincirler çekilmiş ip düzgün dursun. Şimdi bakın sakalları taktım. Şöyle bir sürü sakalımız oldu. Şimdi sakallı haliyle tabii daha güzel olacak. Böyle çok çıplak duruyor. Bunu böyle iyice arkadaşlar buraya oturtacaksınız. Bakın böyle oturtturuyorsunuz. Göz hizasına kadar yukarıya çıkarabildiğiniz kadar çıkaracaksınız. Şöyle böyle bol sakallı bir Noel babamız olacak. Ne yapacağız şimdi? Tabii böyle kalmayacak. Bu bıraktığımız uzun koton iplikle buraya dikeceğim. İsterseniz önce şu zincirlerden bir tutturursunuz iğneyle. Daha sonra da dikersiniz. Şimdi ben önce iğneyle bir güzel tutturacağım. Böyle kamera önünde biraz zor oluyor arkadaşlar. Elime alacağım. Tutturacağım. Daha sonra da buraya dikeceğim. Evet, bakın buralardan şöyle sıkıca çektirerek tutturdum iğneyle zincirlerin içinden. Şimdi güzelce o zincirleri kullanarak buraya dikiyoruz. Dikelim ve buluşalım. Dikişi bu zincirlerin içinden yapıyorsunuz. Şimdi buradan ipi çıkarıyorum. Şöyle gövdeye bir tutturup dikiyorum. Gövdeye. Sonra tekrar bakın bu zincirlerden alacağım. Bu zincirden alıyorum. Yanındaki zincirden tekrar geçiriyorum ki dikiş gözükmesin. Gizli olsun. Şimdi bakın bu yanındaki zincirin içinden de geçiriyorum. Böyle dikeceğiz. Sonuna kadar zincirlerini dikelim ve çalışmayı bitirip buluşalım. Evet, sakalları da taktım ve diktim arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Şimdi şapkayı da geçirdiğimiz zaman kafasına böyle bir görüntüsü olacak. Şimdi ben bu çalışmaya bacaklar da yapmak istiyorum. Şöyle yeşil beyaz çizgili çoraplar, ince bacaklar ve kırmızı bir çorap örmek istiyorum ayağına. Oturtturduğunuz zaman bir yere bu oyuncağı oturtturduğunuzda şöyle bacakları da aşağıya doğru sarsın. Sakalları çok mu uzun geldi arkadaşlar? Sakallar uzun geldiyse siz istediğiniz gibi kısaltabilirsiniz. Sakalları ben böyle uzun bıraktım. Uzun kalmasını istedim. Hatta şöyle şapkayı da aşağıya doğru çektiğiniz zaman mini mini cüceler gibi oluyorlar. Mini mini cücelere benzedi. Şöyle şapkayı aşağıya çekersiniz. Yüzünü de kapatırsınız. Şöyle. Çalışmalarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Günümü bu şekilde doldurdum. Gün bitti artık. Hava kararmaya başladı. Videomu yarın çekmeye devam edeceğim. Bu akşam birazcık düşüneyim. Bacaklarını nasıl örebilirim? Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bana yazın. Şöyle yaparsanız daha güzel olur. Böyle olursa daha güzel olur gibi kendi fikirlerinizi ve yorumlarınızı da videomun açıklama kısmında belirtirseniz bunlar da bana fikir olacaktır. Videomu arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.